Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beyazların E4 hamlesini E5'te cevaplamaya yönelik serilerimize devam ediyoruz. Beyazlar F4 sürüp şah gambiti yaptığı zaman nasıl devam edeceğiz? Bunu öğreneceğiz ve buna karşı verilen en popüler cevaplardan biri olan D5 hamlesini inceleyeceğiz. D5 hamlesi sonrasında oluşan Fekbur Gambit'in en önemli maçlarından biri olan Golden Morphy maçını inceleyeceğiz. Bu maç tarihin en önemli satranç partilerinden biridir. Oynandığı dönemde şah gambitinin şöhretini adeta yerle bir etmiştir. Bu maçtan sonra beyazlar uzun süre şah gambiti oynamaya çekinmiştir. Hatta Viyana açılışının ortaya çıkmasının sebebi de bu maçtır diyebiliriz. Öncelikle beyazlar F4 sürüşüyle şah gambiti yaptığı zaman beyazların amacını anlayalım. F4 sürüşünü ne için yapıyor? E alır F4'ten sonra. Bunu at F3'te cevaplayayım. Beyazların amacı D4 sürüşünden sonra gambitte verdiği piyonu geri alıp kısa rok atıp F dikiğinden saldırı oluşturmak. Peki Fekbur Gambit'inde Morphy bunu nasıl engelliyor? Arkadaşlar merkezde alışlar var. Bunları incelememiz gerekiyor. Beyazlar F alır E5 yapamaz. Çünkü vezir H4 şah, G3'e vezir E4 sonrasında kale kazancı var. Vezir H4 şaha, şah E2 tabii ki yapamaz. Yine vezir alır E4, şah F2'ye kaçtıktan sonra beyaz şah mat ağına girer. Bu yüzden D5 sürüşüne F alır E5 yapamaz. E alır D5 yapması gerek. Burada Fekbur Gambit'inin en önemli fikirlerinden olan E4 sürüşü çok önemli. Beyazların planlarından olan at F3 gelişimini engelliyor. Böylece beyazlar şah kanadında zayıflığıyla ilgilenmesi gerek. Ayrıca E4 sürüşünden sonra F attı beyazlar için açılamıyor ve C1 fili oyuna girmekte zorlanıyor. Bu fikirlerden dolayı siyahlar Fekbur Gambit'i yapıyor diyebiliriz. At C3 E4'teki piyonu alıp merkezi kontrol etmek istiyor beyazlar. Tabii ki gelişim burada D3 sürdüğü zaman arkadaşlar beyazların amacı D alır E4 ve merkezdeki piyon yapısını tekrar korumak. Gambitlerin fikri piyon feda edip hızlı gelişim yapmaktır. O yüzden burada fil B4 atı açmaza aldı. D alır E4'e izin vermiyor siyahlar. Burada beyazlar fil D2 yapıp açmazdan kurtuldu. Hala planı D alır E4 yapmak. Buradaki hamleye çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu hamleyle beraber gambitlerin ruhunu daha iyi anlayacağız. Siyahlar şu ana kadar bir piyon feda etti ve beyazların şah gambit yapmasını engelledi. C1 fili gelişimde zorlanıyor. F1 atı gelişimde zorlanıyor. F1 atı gelişemediği için beyazlar kısa rok yapamayacak. Videoyu durdurup buradaki hamleyi tahmin etmeye çalışırsak bizim için daha faydalı olacaktır. Sonrasında devam edebiliriz. Evet, burada E3 hamlesi takdire şayan bir hamle. Kötü durumdaki C1 filini bir kere daha istedik. Fil bunu alması gerek. Aldığı zaman arkadaşlar şuna dikkat edelim. E hattı şu an açık hat oldu ve beyaz şah burada kısa rok yapması hayli zaman alacak. Bu yüzden Morphy kısa rok yapıyor ve E hattını beyazlardan daha önce ele geçirmek istiyor. Fil dönmesi gerek. Burada iki tane seçeneğimiz var. Kale E8 ya da fil C3. Çünkü açmazdan çıktı at. Artık açmazda değil. Tabii ki fil C3 doğru hamle. B C3'ten sonra kale E8 şah. Peki kale E8 yapsaydık ne oluyordu? Arkadaşlar kale E8 yapsaydık beyazlar bütün sıkıntılarından kurtuluyordu. Hem şahını kurtardı hem saldıran filimizle kendi filini değişmek istiyor. Aldığımız zaman beyaz şah şu an mutlu. Saldırılardan kurtulmuş oldu ve iki piyon önde. O yüzden burada kale E8 değil fil C3 yapacağız. B C3'ten sonra beyazların piyon yapısının bozulduğunu ve gelişiminin geride kaldığını görüyoruz. Evet, siyahlar piyon feda etti ama karşılığında rakibin piyon yapısını bozup gelişimini engelledi.
Peki fil alır C3 yapsaydı ne olurdu? Piyon yapısını bozmayıp bunu at D5 ile cevaplıyoruz. At tempoyla piyonu aldı ve fili istiyor. Fili vezirle korursa E hattından şah ve açmaza tempoyla baskı. Burada at F3 yapamaz. At F3 yaptığı zaman fil alır F3. G F3'ten sonra vezir H4 şah ve beyaz şah oldukça sıkıntılı durumda kalıyor. Morfi'nin maçına geri dönelim. Burada E3 sürüşünden sonra fil alır E3 yaptı ve Morfi E hattını değerlendirmek için kısa rokla yine gelişime yatırım yaptı ve beyazlar fil ile tekrar oynayarak bir tempo daha kaybetti. Burada fil çiftinden vazgeçmesi gerek siyahların, çünkü tempo avantajını korumaya ihtiyacı var. Oyunda Skolten B çarpı C3'te cevapladıktan sonra arkadaşlar taşların tempo ile geliştiğine dikkat etmenizi istiyorum. Kale tempo ile gelişti. Tabii ki fille kapatması gerek. Eğer atla kapatırsa fil sıkışık durumda kalacak. Fille kapattı. Umudu eğer zaman bulabilirse atını geliştirip rok yapmak beyazların. Gambitlerin yapıldığı oyunlarda tempo çok önemli. Eğer gambit yaptıysak karşı tarafın nefes almasına izin vermememiz gerekiyor. Eğer izin verirsek gelişimini tamamlar ve onları boştan yere vermiş oluruz. Buradaki hamle yine tempo ile gelişim. Fil gelişti ve açmaza baskı yaptı. Oyunda oynanan hamle C4. Skolten merkezi biraz daha sağlama alıp siyah filini aktifleştirmeye çalışıyor. Ama tempo olarak geride. Morfi'den burada bir piyon fedası daha. C6, D alır C6'dan sonra at C6 ve arkadaşlar siyahların tehdidi at D4 ve açmaza bir kez daha baskı. Şah F1 yapıp açmazdan çıktığı zaman dikkat edersek gelişim olarak çok geride kaldı. Eğer gelişim olarak öndeysek taktik fırsatları aramamız gerektiğini daha önce de konuşmuştuk. Taş alışları değerlendiriyoruz. Kale E2, at alır E2'den sonra bu sefer açmazdaki taşı değiştirdik. Artık açmazda olan taş at, açmaza bir kere daha baskı yapıyoruz ve artık 2 ile saldırdığımız için fil alır E2 istiyoruz. Fil alır E2'den sonra siyahlar çatal yapıyor ve sonrasında veziri kazanıyor. O yüzden Skolten vezirini kaçıyor ama taşları çok biçimsiz kaldı. Fil alır E2 ve şah B2. Arkadaşlar saldırıdayken rakibin nefes almasına izin vermeyeceğiz demiştik. At G4 tempoyla şah. Şah G1'e kaçtıktan sonra evet siyahlar taş olarak geride ama beyazların kalesi çalışmıyor. Diğer kale çalışmıyor. Vezir aktif değil ve fil korumasız bir taş. Erken taşlarımız aktifse taktik fırsatı aramalıyız demiştik. Burada şah çekiş hamlesini değerlendiriyoruz. At F3, G alır F3'ten sonra şahın dikili açıldı. Vezir tempoyla saldırdı ve sonrasında vezir alır F3. Burada Skolten terk ediyor. Çünkü 3 hamlelik mat var. Videoyu durdurup 3 hamlelik matı bulmaya çalışırsak bizler için çok faydalı olacaktır. Sonra videoyu devam ettirebilirsiniz. Vezir F3 şah, şah H4'e arkadaşlar burada at H6 tehdit vezirle G4'ten mat etmek. Matı korumak için H3 sürmesi gerek. H3 sürdüğü zaman tabii ki beyazların nefes almasına fırsat vermiyoruz. At F5 şah. Şah G5'ten sonra dikkat edersek beyaz şahı kendi taşlarımıza doğru çektik. Artık piyonlarımız bile rakip şahı engelliyor. Beyaz şahın hiçbir kaçış karesi yok. Güzel bir şaha mat ettik. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.